Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün katmer yapacağız. Aslında biz buna kıynaç deriz, gözleme deriz. Yaklaşık 5 su bardağı kadar unum var. 4 su bardağını boşalttım. 1 su bardağını kontrollü olarak ilave etmek istiyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz. Şöyle güzelce karıştıralım. Ortasına havuz yapalım. İçerisine 1,5 su bardağı ılık su, bildiğiniz ılık su kontrollü olarak ilave edelim. 5. su bardağı unumu da ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. Ve hepsini şöyle bir güzel karıştırıyorum. Beklemeden yapabileceğiniz pratik bir tarif. Fazla sert olmayacak, fazla da yumuşak olmayacak şekilde hamurumuzu güzelce yoğuralım. Yoğurduğumuz hamurumuzu bezelere ayıralım. Aldığımız hamuru bezeler haline getirelim. Arada şöyle tepsimi yağlıyorum. Yağladığınız zaman daha kolay açılacak. Yaptığımız bezeleri tepsimizin içerisine alalım. Gördüğünüz gibi bütün hamura aynı işlemi yaptım. Alt üst ediyorum yağını alması için. Yağladığınız zaman daha kolay açılacak. Tepsiyi yağlamamızdaki amaç o. Yaklaşık 10 tane beze çıktı. Büyüklüğüne göre fark edebilir. Üzerine şöyle temiz bir poşet kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Bu arada 100 gram kadar tereyağı erittim. Tamamen yakmıyorum. Ve erittiğim tereyağını soğutuyorum. Dilerseniz margarin ya da başka bitkisel margarinlerden kullanabilirsiniz. Bu aşamada tereyağımızın soğuk olması çok önemli. 10 dakika kadar dinlenen hamurlarımızı elimizle bakın çok kolay açılıyor zaten yağlı olduğu için de yuvarlak bir pasta tabağı şekline getirelim. Üzerine şöyle hafiften tereyağı ilavesi yapıyorum. Bütün bezelerimize aynı işlemi uygulayalım. Tereyağı ilavesi yaptım. Hamurun üzerine diğer bezeyi kapatıyorum. Çift katlı olacak bu aşamada. Önce bir tanesini açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğüne getiriyorum. Üzerine soğumuş tereyağımızdan ilave ediyorum. Diğer açtığım bezeyi de tereyağı sürmüş olduğum hamurumun üzerine kapatıyorum. En son açtığım bezeyi de yağlamış olduğum diğer bezenin üzerine kapatıyorum. Bu arada yağımın üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Katlarına sürmek istiyorum. Güzelce karıştıralım. İlk yaptığımız bezeden açmaya başlayalım. Bu arada tavamı da ocağa koydum. Döküm tavada yapıyorum. Dilerseniz saçta da yapabilirsiniz. Şöyle yağdan hafiften gezdirerek elimle hamurumu açıyorum. Her yere aynı eşitlikte olacak şekilde hamurumuzu açalım. Açtığımız hamuru şöyle aralarına yağ ilavesi yaparak katlıyorum. En son kare şekline getirip tepsime alıyorum. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayalım. Dilerseniz bu aşamada içte kullanabilirsiniz. Dediğim gibi biz kıynaç deriz köylerde. Bunlara peynirli, ıspanaklı, patatesli yaparız. Tavamıza alalım. Şöyle üst kısmına yağ gezdirebilirsiniz. Bu aşamada yağ onun daha güzel kabarmasını sağlayacak. Altı açık. Öyle fazla harlı değil. Fazla da kısık değil. Buna dikkat edin. Alt üst olarak kızartalım. O bir taraftan kızarırken bu aşamada diğerlerini de aynı şekilde açabilirsiniz.
Her çevirdiğinizde şöyle hafiften, öyle fazla değil, sadece fırçanın ucundaki yağla yağlayabilirsiniz. Altı üstü tamamen kızarıncaya kadar pişirelim. Hamur kalmasın. En son katmerimiz de pişti. Şöyle koyuyorum. Şöyle daha sıcak. Ara katlarını göstermek istiyorum size. Kıynaç, katmer, gözleme. Siz ne derseniz adı o olsun. Peynir, zeytin, domatesli, çayla, ayranla tüketebileceğiniz pratik ve çocukların sevdiği güzel bir yemek, kahvaltılık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Göz hakkınızı helal edin lütfen. Sonra mı yiyeceksin annem? Sonra ye o zaman, tamam mı? Ay kıyamam ben sana. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş. Gözleri güzel.